Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün sizlerle Ramazan'da bir günümü paylaşacağım. Bu çektiğim ilk görüntüler yani mutfak kaplama videosu bir gün önceden çekilmiş. Geri kalan hepsi tek günde. Komşumun birkaç senedir tezgah arkası folyolu. Ben genelde kaplıyorum onun için. Daha önce mermer desenliydi. Biraz sıkıldı. Bu şekilde güzel bir desen aldık ve bununla kapladık. Gerçekten hem çok kullanışlı oluyor hem de çok pratik bir şekilde sıkıldığınızda hemen değiştirebiliyorsunuz. Eğer aklınızdaysa ve yapmak istiyorsanız ama kullanışlı olmaz diye düşünüyorsanız kesinlikle yapın. Çok kullanışlı ve çok güzel oluyor. Yeter ki kullanırken dikkat edin. Yani herhangi bir deterjana ya da suya ya da kimyasala maruz kaldığında sıkıntı yaşamazsınız ama ısıya dayanıklı değildir. Ona dikkat ederseniz gerisi çok kolay. Geçen hafta kumaşları gösterdiğimde Hüma'ya kıyafet dikeceğimi söylemiştim gelecek hafta için. O kıyafeti beraber dikelim. Gerçi ben bayramlık olsun diye dikelim demiştim ama Hüma asla dayanamadı. Giyecek yani belli ki okula gittiği her gün giymek isteyecek. O yüzden başka bir tane daha Hüma için kıyafet diktiğimizde onu da beraber dikeriz inşallah. Ben 7 yaş üst beden kalıbı çıkardım Güler Erkan dergilerinden. Üst beden kalıbı biraz uzundu. Ben robadan yapacağım için elbiseyi tam Hüma'nın robasının biteceği yeri işaretledim ve ona göre katladım ve kalıbı bu şekilde kestim. Hüma 6 yaşına yeni girdi. 7 yaş kalıbını hiç dikiş payı vermeden direkt kumaşa aktarınca dikiş paylarını o 1 yaştan almış olacağız. Böylece daha pratik olacak kesmesi. Ön kısmı kumaş katına yerleştirdim. Arka kısmı da açık olan kısma yerleştireceğim. Çünkü arkası düğmeli olacak. Üst beden için gerekli olan bütün parçaları biçtim. Onu hazırlayacağım. Daha sonra Hüma'ya giydirip tam olarak etek boyunun ölçüsünü alacağım ve 2 kat yapacağım için ona göre ölçülendireceğim. Diktiğim her kısmın overlock'unu da çekip ondan sonra diğer kısma geçiyorum. Benim makinemin overlock'u yok. Yani bir overlock makinem olmadığı için ben sürfüyle çekip öyle diğer kısma geçiyorum.
Ön bedene kolu takacağım. Kolum biraz büzgülü olduğu için elimde hafifçe büzgüleri ayarlayacağım. Ben makinede büzgü yapmak istemedim. Çok küçük bir kısım olduğu için. Hazırlayıp kolu takacağım. Daha sonra hepsini dikeceğim ve daha sonra da yaka temizliğini yapacağım. Bütün işlemleri üst beden kısmında bitirdikten sonra etek kısmına geçip çok daha pratik bir şekilde tamamlamış olacağım. Yaka temizliği için tek renk müslim parça da almıştım ben. Herhangi bir temizlikte lazım olur diye sadece yarım metre almıştım. Onu da yaka temizliğinde kullanacağım bir kısmını. Eğer sizin de elinizde varsa tek renk olarak kullanırsanız çok daha güzel görünecektir. Etek boyunu 50 santim olarak ayarladım ben. Büyük olan parçayı, geniş olanı 40 santim, geri kalanı da küçük olan fırfırı da 10 santim olarak ayarladım. Kumaşın boylu boyunda boy kısmından bir parça kestim. Geniş olan kısmı için diğerinden de 2 parça kestim ve dikip tamamladım. Bence çok tatlı, şirin bir elbise oldu. Gelecek bölümde Hüma'da nasıl durduğunu da gösteririm inşallah. Bu bölüme yetişmedi. Hava hafif yağmurlu. Hüma'yı okula bıraktım. Ben de biraz alışveriş yapıp sonra eve döneceğim ve beraber yemek yapacağız. Marketin manav reyonu çok enteresandı. Karpuzlar, portakallar, çilekler, elmalar hep beraberlerdi. Yazla kış birbirine karışmıştı bence. Bilmiyorum size de biraz enteresan geliyor mu ama bana hala biraz değişik geliyor bu tür görüntüler. Markette böyle bir şey gördüm. Ne zamandır istiyordum. Önüme çıkınca hemen aldım. Bu suyla tuzu dezenfektan haline getiren güzel bir alet. Yastıklara veya işte çocuk kıyafetlerine, oyuncaklara, meyvelere, sebzelere, hatta dolap temizliğinde, buzdolabı temizliğinde deterjansız temizlik yapmak istediğiniz ve mikropları öldürmek istediğiniz her yerde çok güzel ve kullanışlı bir alet. Gelecek hafta size nasıl kullandığımı da göstereceğim inşallah. 5 kilo açık süt almıştım. Yarısını kaynatıp
Birazını güllaca, birazını da buzdolabına ayıracağım. Diğer yarısını da kaynatıp tencerede bırakacağım. Onunla da yoğurt yapacağım. Süt kaynayıncaya kadar biraz da ceviz ayıklayacağım. Ceviz ayıklamayı sever misiniz? Ben çok sevmem. Biraz zorlanırım çünkü biraz zor gelir bana kırması. Ama ikinci sevmediğim kısmı ise oruçluyken ceviz kırmak. Çünkü en sevdiğim kuru yemişlerden biridir. Yapıp yiyememek biraz zorladı. Tencerenin değiştiğini fark etmişsinizdir. Çünkü sütün başına gelebilecek en kötü şey geldi ve kesildi. Ben tencereyi güzelce yıkayıp dezenfekte edip diğer bezi de yine aynı şekilde yapıp aynı şekilde süzdüm ama diğeri de bozuldu. Böylece 5 litre kadar kesik sütüm var elimde. Peynir yapmayı düşünüyorum ve gelecek hafta değilse de muhakkak beraber künefe yapalım. Peynirli künefe, o peynirle çok güzel oluyor. Özellikle kestiğim zamanlarda olduğu için çok da fazla üzülmedim. Cevizi de biraz tavada şöyle bir kıtırdatıyorum ben. Daha lezzetli oluyor. Güllacı üzerine de yazan miktarlarda hazırlıyorum. Daha sonra buzdolabına kaldıracağım ve çıkardıktan sonra da üzerine çikolata rendeleyeceğim. Böylece soğuk baklava güllaç arası bir şey olacak. Güzel ve lezzetli oluyor. Zaten güllacın her türlüsü bence çok güzel oluyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra hemen buzdolabına kaldırmıyorum. Biraz sütünü çekmesini bekliyorum. Üzeri buruş buruş olduğunda da buzdolabına kaldırıyorum. Böylece daha rahat sütünü çekmiş oluyor. Evde ortak sevilen yemeklerden biri dolma. Çok severek yiyorlar. 3 gün yeseler 4. gün bitti mi diye sorabilirler. O derece seviyorlar ama içinde et yemiyorlar. Ben o yüzden eti dışına yani altına yerleştiriyorum. Çok da güzel oluyor bence. Etim keçi eti olduğu için alta şöyle güzelce bir kızartıp pişireceğim. Daha sonra da dolmanın altına yerleştireceğim.
Markete giderken pazı almıştım. Biraz da pazı saracağım. Pazının önemli bir püf noktası var. Sadece bir püf noktası var bence. O da kaynar suya batırıp hemen çıkarmak. Eğer hemen çıkarmayıp kaynatırsanız sarılamaz hale geliyor. Hatta ben çıkardıktan sonra da soğuk sudan şöyle güzelce bir geçiriyorum ve öyle kenara ayırıyorum. İyice pişmesini istemiyorum çünkü çok hassas bir yaprak olduğu için dağılıp parçalanabiliyor. Dolmalar dışarıda kurutulduğunda tozlandığı için ve kaldırılmadan önce de yıkanmadığı için biraz tozlu oluyor. O yüzden haşlamadan önce iyice bir yıkamak lazım. Yıkadıktan sonra bir 10 dakika kadar haşlıyorum ve daha sonra süzgece alıyorum. Bunları soğuk sudan geçirmenize gerek yok. Hatta geçirmezseniz daha iyi olur. Bir kilo kadar pirince 3 yemek kaşığı salça ekliyorum ve 1 yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Size fazla gelirse daha az ekleyebilirsiniz ama doğuda yaşayanlar bilir. Dolma az salçalı yapılmaz bizim burada çünkü kırmızı olması lazım. Baharat olarak toz biber, pul biber ve karabiber kullandım bugün. İçerisine 2 tane kuru soğan ve 1 demet de maydanoz doğradım. Yağını da verdikten sonra şöyle güzelce bir karıştıracağım ve dolmaları sarıp doldurmaya başlayacağım. Masada ya da tezgahta doldurma benim için zor oluyor. Bu kadar süre ayakta kalmak. Bilmiyorum siz nasıl seviyorsunuz ama ben yerde şöyle genişçe oturarak doldurmayı severim. En rahatı benim için bu şekilde olanı oluyor. Dolmayı genelde büyük tencerede yaparım ben. Bu tencere dolmayacak. Sadece yarısı kadar dolacak ama ben pişirirken taşması gibi bir ihtimali stres olarak kaldıramıyorum. Çünkü üstündeki yağ ve lezzeti tamamen gidiyor ve ocak da tamamen batıyor. Dolmayı büyük tencerede yapın, kafanız rahat olsun. Etleri pişirdiğim tencerede sıcak su hazırladım. Biraz salça ekledim, biraz tuz ekledim, biraz da yağ ekledim. Onları kaynattıktan sonra da dolmanın üzerine ekledim. Böyle yapmak zorunda değilsiniz. Salça ve yağını, tuzunu başka bir tabakta da eritebilirsiniz ama etlerin kızarık yağı tencerenin altında olduğu için orada kalmasını istemediğim için de bu şekilde yaptım ben. Üzerine dolma taşını yerleştirdim ve 1 saat boyunca kısık ateşte pişirdim.
Elimde sumak olmadığı için sumak demleyemedim. 2 tane limon suyu sıktım bu esnada. Videoda gözükmedi ama eğer ekşi seviyorsanız mutlaka limonunu da unutmayın. Piştikten sonra biraz dinlendirdim ve o esnada ben de Gülac'ın çikolatasını rendeliyorum. Sütlü çikolata olduğu için rengi açık geldi bana. Sona doğru bir de kakao eleyeceğim üzerine ve tamam edeceğim. Görüntü olarak çok böyle aşırı iç açıcı bir görüntüsü olmuyor. Genelde soğuk baklavanın da öyle. Ama lezzeti gerçekten çok çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Benim bugünlük vlogum bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım keyif almışsınızdır. Yorum yapıp beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Beni yalnız bırakmayan ve aşağıya yorum yaparak destek olan bütün arkadaşlarıma şimdiden çok teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Ramazan'da çok bir haftayı doldurmadan tekrardan vlog ekleyebilirim. Takipte kalın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.